Teknoloji Kafası kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Snapdragon işlemcili cihazlara nasıl email repair işlemi yapabiliriz bunu anlatacağım. Videomuza geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kanalımızın genel yapısı teknoloji üzerine arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Xiaomi Poco X3 NFC Surya kodlu cihazımıza bizler kanalımızda email repair işlemi paylaşmıştık geçmişte. Bunu o videomuzu izleyerek herhangi bir toolbox olmadan, herhangi bir box olmadan yapabilirsiniz. Biz bu videomuzda direkt olarak basit bir yöntemden bahsedeceğim. DFT Pro kullanacağız. O videomuzu da izleyip yine yapabilirsiniz. DFT Pro üzerinden de yapabilirsiniz. Fark etmez. İkisi de işe yarıyor. Onu söyleyeyim. Bu cihazlar için işe yarıyor. DFT Pro daha gelişmiş. Onu söyleyeyim. Yine ücretsiz bir şekilde yapıyorsunuz. Yapamayan arkadaşlar bize ulaşırsa ücretli destek de alabilirsiniz. Hazır bir şekilde verebiliriz arkadaşlar telefonunuzu. Sadece uzaktan bir bağlantıyla hallediyoruz. Telegram adresimiz de yine açıklamada yer alıyor. Oradan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimizden ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili dostlar, ilk olarak DFT Pro'yu çalıştırdığınız zaman şu an telefonumu gösteremiyorum daha doğrusu. Telefonumu açtım. Kabloyu taktım arkadaşlar. Hem bilgisayara hem telefonuma bağlantısını yaptım. Sesimi dinleyin ve benimle hareket edin. Ayarlara geldiniz. Cihazın bölümüne geliyorsunuz. Bu arada bu işlemleri yaparken telefonunuzu root yetkisi yani kök erişimi vermeniz lazım. Telefonunuzda root ve TVRP yüklü olması lazım. Yani en önemlisi TVRP. Bu dosyaları da yine diğer videomda da vermiştim. Bu videoda da yine vermeye çalışacağım. İndiriyorsunuz. Tamam mı? Hepsini bir arada veririm. Hem ücretli hem ücretsiz versiyonu. Yani yapabilirseniz yapın, yapamazsanız bizlere ulaşın arkadaşlar. Biz diğerleri gibi değiliz. Onu söyleyeyim. Kendiniz yapmaya çalışın. MIUI sürümü yazan kısma cihazıma geliyorsunuz. MIUI sürümü de yazıyor orada. Oraya ulaştınız. Daha sonrasında detaylara gelip buradan MIUI sürümüne 7 defa basıyorsunuz arkadaşlar. Arda arda basın. Artık siz geliştiricisiniz yazısını gördükten sonra geriye geliyorsunuz. En başa ayarlara geliyorsunuz. Ek ayarları buluyorsunuz. Ek ayarlara geldikten sonra geliştirici seçenekleri ekleniyor arkadaşlar bu işlem sonrasında. Geliştirici seçeneklerine geliyorsunuz. OEM kilidinizi açıyorsunuz. Bu OEM kilidiniz açık değilse açın zaten. Daha sonrasında bootloader kilidi açma sistemi var. Bootloader kilidi nasıl açılır bunu da kanalımda anlattım. Bilmiyorsanız internetten araştırın, yapın. Bootloader kilidinizi açın ki TVRP'nizi kurun. Bu custom recovery. Bu anlattıklarımı bir uyarı geçeyim. Bunlar tamamen ama tamamen kendi cihazımızda yapıyoruz ve format anında bazen e-mailimiz olsun bazı bilgilerimiz silinebilir. Bu işlemlerde bütün zorunluluk, yasal zorunluluk sizlere aittir. Onu söyleyeyim. Biz burada e-mail repair yapıyoruz. Kendi e-mailimizi yazıyoruz. Onu bir uyarayım. OEM kilidinizi açtıktan sonra buradan Xiaomi Unlock var arkadaşlar. Xiaomi Unlock Tool var. Buradan bunun sayesinde gidiyorsun Xiaomi cihazını unlock ediyorsun. Bootloader kilidini açıyorsun. Bunun dışında geldin geliştirici seçeneklerinden USB hata ayıklamasını buldun. 10 saniye bekledin. Açtın. USB hata ayıklamasını açtıktan sonra telefonu bağladığın an uyarı verir. Sen şimdi telefonunu çektin kablodan. Tekrar taktıktan sonra dosya aktarımı için seçeneğini seçtim. Ve burada USB hata ayıklaması için izin istiyor arkadaşım. Sen bu izni vereceksin. USB hata ayıklaması iznini verdin. Daha sonrasında buradan scan ADB dedim. Telefonumu bulmasını bekliyorum. Şimdi telefonumun adı biraz farklı. Daha sonrasında bakın uyarı şu an çıktı. Ben bir fotoğrafını çekeyim. Bunu videoda yer edindirmeye çalışacağım. Yani edit sırasında umarım unutmam. Tamam, bastıktan sonra fark ettiysen ismi tamamen geldi. Surya Global ROM'unu kullanıyorum. Onu söyleyeyim. Şimdi bizler buradan Xiaomi Special bölümüne geliyoruz. Bizlerin bir TVRP Custom ROM'u olması lazım. Bunu da sizlere açıklamada vermişim zaten. Facebook moduna geliyoruz. TVRP veya Flash Recovery bölümüne geliyorsun. Tamam mı? Flash Recovery bölümünden telefonuna direkt olarak TVRP'ni kuruyorsun. TVRP imajı ya da terminalinden Platform Tools'u açıyorsun. ADB and Facebook indirdikten sonra driverlarını kurduktan sonra buraya telefonu Facebook moduna alıyorsun. Ses kısma ve güç tuşuna basarak. Facebook Flash Recovery. Daha sonra aynı klasöre mesela tvrp.imaj yazıp TVRP Custom Recovery'yi kuruyorsun. Bunu kurduktan sonra telefonunu Recovery modda başlatıyorsun arkadaşım.
ses yükseltme ve güç tuşuna basıyorsun. Recovery modda başlatıyorsun. Recovery'den de doğruca isterseniz settings bölümü var. Benim kullandığım Custom TVRP'de benim gelişmiş bölümünde Magis Tools bölümü var. Magis Tools'a gelip install Magis yazıyor ve buna tıkladıktan sonra kaydırıyorum. Bu işlemde dediğim gibi telefonun bütün sistemi üzerinde yetki alıyorsun. Root yetkisi. Bu işlemi o yüzden yapıyoruz. Bu işlemlerden sonra zaten telefonumuza email repair işlemi olsun, diğer işlemler olsun onu yapabiliyoruz. Şu an fotoğrafını çektim. Telefonumuzda Magis kuruldu ve root işlemi yapıldı. Dilersem de buradan Facebook Flash bölümünden root device yapabilirim. Firmware'i seçtikten sonra ilk ROM'u kurarken ya da buradan unlock bootloader da burada yapabiliriz. Onu söyleyeyim ADB Services'tan. Şimdi sevgili dostlar, telefonumuz recovery modda. Ne yapmamız lazım? Hemen yeniden başlat diyoruz ve ardından sistem diyoruz. TVRP'yi kurduk, root işlemini yaptık. Bootloader kilidimiz açık. Telefonumuzu başlatıyoruz arkadaşlar. Eğer ki telefonunuzun nasıl söyleyeyim e-maili yazmasına rağmen şebeke gelmiyorsa Repair Network'a basıyorsun. Telefonunuza şebekesi geliyor arkadaşım. QCN Tools var. Buradan bizler ilk olarak QCN yedeğini alıyoruz. Bu root işlemini yapın dememin nedeni bu arada ücretsiz olarak yapacak arkadaşlar için. Yani diğer yöntemi yapacak arkadaşlar için tool gerektirmeyen. Onu da zorunlu arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Buradan root device dediğin zaman da otomatik root atıyor. Şimdi telefonumuz açıldı. Enable Dial diyoruz. Dial portumuz açılacak. Şimdi bekliyorum. Bu arada telefonunuzu Wi-Fi'ye bağlayıp Magisk'i kurun arkadaşlar tamamen. Hata almamak için. Onu da söylemeyi unutmayın. Red QCN dediğimiz zaman sevgili dostlar. Şimdi orijinal e-mailimizi kopyaladım önce. Red Info ADB dediğimiz zaman bütün telefon bilgilerimiz buradan çıkıyor. Enable Dike ya da Enable Dike No Root bölümü var. Mesela biz Enable Dike'dan No Root'tan yapabiliriz veya root yetkisi varsa Magisk'imizi zaten kurduk. Root yetkisi Enable Dike'a bastıktan sonra telefonumuzda bir yazı çıkıyor. İzin vere basıyoruz. Magisk'te onaylıyoruz. Root yetkisi alındı. Allowed yazısı geldi. Şimdi Red QCN diyoruz. Backing up item. Yani şu an e-mailimizin olduğu yer yedekleniyor. Tamam mı? Tamam, bekliyoruz. Şimdi Sim 1'i yedekliyor. Sim 2'yi de yedekleyecek. Evet, Sim 2'ye geçti. Sim 2'yi de yedekleyecek. Bu işlemlerde sadece Sim 2'yi yapıyoruz. Sim 1 güvenlik gereği yapılmıyor, onu söyleyeyim. İşte kaydedildiği adresi bizlere gösteriyor. QCN diye bir adresi var. Şimdi biz QCN'mizi nasıl düzenliyoruz? Ücretsiz QCN düzenleme aracımız da var ama biz onun üzerinden yapmayacağız. Yine tool üzerinden yapacağız arkadaşlar. Buradan QCOM seçeneğine gelip ADB Services servis bölümüne geldim. Şöyle şunu açtım. Email B'yi açtım. İlk baş buraya rastgele e-mail yazıyorum fark ettiyseniz. Repair'e bastığım an otomatik olarak yapılacak arkadaşlar. Repair'e basıyorum. Ayrıca hata alırsanız burada Qualcomm HS USB yazısının geldiğinden emin olun. Port açılmış olması lazım. Enable Dike dedikten sonra. Burada ADB Services bölümünde işe yaramazsa hata alırsanız Vive and Accept işte bunu açıyorsun. Accept diyorsun. Tamam mı? Geliyorsun arkadaşım. Burayı doldurup yine aynısını yapabilirsin. Bu şekilde yazdırıyorsun arkadaşım. Şimdi biz yedeğimizi aldık. Yedeğimizi aldığımıza göre yapmamız gereken önce EFS resetidir arkadaşlar. Wipe EFS ADB New diyor. Buna basıyoruz. EFS backup istiyor. Yok, hayır diyoruz. Bunu bu arada doğruca recovery'de yapıyorduk. Şimdi yenilenmiş. Recovery'ye girip yapmamız lazım. QCN Tool'dan eğer bu Wipe EFS ADB New yazısı tıkladığınızda olumlu dese de telefonunuzda yıldız kare yıldız hashtag 06 hashtag yaptığınızda yine eski e-mail veriniz duruyorsa, EFS yediğiniz halen duruyorsa Enable Wipe EFS'yi deneyin arkadaşlar. Üsttekini deneyin. Evet, şimdi telefonumdaki e-mail yapısı şu an 0'a 0 şeklinde, e-mail 1, e-mail 2 şeklinde tamamen silindi. Şimdi peki nasıl geri düzeltiriz onu göstereceğim. Hızlı bir şekilde e-mail 2 alanını dolduruyorum arkadaşlar. Önce Enable Dike diyorum. Dike işlemi açıldıktan sonra root yetkisini otomatik verecek. Vermezse de siz onay verin. Repair Dike'a basıyorum. Otomatik olarak buradan yapacaktır. Veya Write QCN derseniz daha iyi olur. Tamamen ham kendi telefonunuzun ham verisine göre
yapar arkadaşım. Bu işlemi yaptıktan sonra telefonumuzu yeniden başlatıyoruz. Sevgili dostlar, bu işlemi yaparken dediğim gibi sadece ikinci e-mail ile yapın. İlk e-mail donanımsal korunumlu. Telefonu yakmaya kadar gider. Ben onu söyleyeyim. Telefonunuz da açılmaz zaten yaparsanız. Hemen hızlı bir şekilde TVRP'ye gidip yanlışlıkla yazarsanız Wipe EFS deyin. Tekrardan işleminize devam ettirin. İkinci e-mailinizi sadece girin. Tamam mı? Orijinal e-mailime yapıştırdım ben buraya. Ardından Enable Dike deyin. Buradan ikinci e-mailinizi aktif edip orijinal e-mailinizi yapıştırıyorsunuz. Daha sonrasında Repair'e basıyorsun arkadaşım. Ya da Write QCN'ye yazıp basıyorsun. İşlemin bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız seviniriz. Sormak istediğiniz soru olsun, çekinmeden sorun arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.